Nisan ayının son gökyüzü olayı Boğa burcundaki yeni ay olacak. Yeni ayın hem bize olan etkilerini hem de ülke ve dünya astrolojisinde tabii ki değerlendireceğim. Ama onun öncesinde benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Burada her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını size aktarıyorum. Siz de önceden haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hem abone olmanız hem de bıraktığınız yorumlar benim için önemli. Görüyorsunuzdur zaten, çoğunu okumaya çalışıyorum. Eğer benden danışmanlık almak isterseniz de Instagram hesabımdan veya mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda günlük astroloji paylaşımları da Instagram hesabımdan yapıyorum. Onun da bilgilerini şuraya bıraktım. Evet, şimdi hazırsak bu yeni ayı bir konuşalım bakalım bizlere neler anlatıyormuş. 27 Nisan Pazar günü saat 22.31'de Boğa burcunun 7 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi yeni aylar yeni başlangıçlar zamanıdır biliyorsunuz. Ay ve Güneş yan yana gelerek bizim için yepyeni bir faz başlatır. Tabii ki bu sizlerin haritasında Boğa burcu, daha doğrusu 7 derece Boğa burcu her neredeyse o alanda bir yenilik, yeni adımlar gelişecek demektir. Ancak haritanızda çok bir yere temas etmiyorsa eğer sadece böyle çok genel etkilerden faydalanabilirsiniz. Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarını ekstra etkileyecek bir yeni aydan bahsedeceğim şimdi. Çok güzel etkileşimleri tabii ki var ama bunun yanı sıra sert tarafları da olan bir yeni ay olduğunu kabul ediyorum. O yüzden baştan söylemek gerekirse bu yeni ayın formülü direndiğimiz nokta bizi çok daha fazla zorlayacak gibi duruyor. Biraz daha fazla esnek olmamız gereken haftalardan geçeceğiz. Yani ne kadar çok direnç o kadar daha derin yara açabilir demektir. Eğer zorlama, inatlaşma, güç savaşlarına girme gibi ya da böyle kıskançlık gibi duygulara çok fazla kapılırsak biraz bizim için bu yeni ay sıkıntılı ilerleyebilir. O yüzden güzel taraflarına odaklanalım. Mümkünse bizler için daha iyi geçmesini sağlayalım. Güvende hissettiğimiz şeyleri aslında bu yeni ayla beraber yeniden tanımlamaya, işte sağlam temeller kurmaya ve uzun vadeli adımlar atmaya yöneleceğiz. Şimdi bu yeni ay bizleri böyle hayatımızda güvende hissettiğimiz şeyleri yeniden tanımlamaya, sağlam temeller kurmaya ve uzun vadeli adımlar atmaya yöneltecek. Yani neye değer veriyorum, neye tutunuyorum ve bu gerçekten bana iyi geliyor mu gibi sorularla karşılaşabiliriz. Öncelikle yeni ay ağının haritasına baktığımda yeni ay tabii ki 5. evde gerçekleşecek ve Boğa burcunun yöneticisi Venüs de Balık burcunda. Çok da güzel kavuşumları var. Öncelikle bu temadan bahsedelim. Bu yeni aydaki en önemli konulardan bir tanesi tabii ki 5. evde olduğu için aşk, ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, sanat, sanatçılar, futbolcular, yeteneklerimiz, yaratıcılığımız, gençler ve çocuklar çok fazla konuşulabilir ve bu konularla alakalı da gündemlerimiz daha fazla yoğunlaşacak demektir. Zaten yükselen de Yay burcu ve yöneticisi 7. evde olduğu için evlilik ve ortaklıklar diye söyledim. Yine bize ikili ilişkilerin çok fazla vurgulanacağı bir yeni ay olduğunu gösteriyor. Şimdi Boğa burcu böyle sağlamlıkla, işte sadakatle, köklenmekle, topraklanmakla, işte sahiplenmekle alakalı bir burçtur. Bu dönem tabii ki yeni ilişkilere başlamak isteyeceğiz ve bu başlattığımız ilişkilerin gerçekten çok uzun süreli ve kalıcı olma potansiyeli yüksek. Hayatımıza tabii ki kalıcı olacak kişileri çekebiliriz. Tam bu yeni ay sırasında Mars'la Plüto, iki kötücül dediğimiz gezegen karşı karşıya. Venüs Balık burcunda, zaten Ay Boğa burcunda olunca Uranüs ve Venüs'le de çok güzel bir açı yapacak. Özellikle astroloji öğrencileri için ben bu teknik kısımları söylüyorum. Hani sizler çok fazla dikkate almayın. Yani Türkçesi şu demektir: sürpriz aşkların, sürpriz ilişkilerin, tutkulu birlikteliklerin zamanı olduğunu gösteriyor bu yeni ay. Hem sağlam, hem kalıcı, hem güvenilir, hem de romantik ve hiç beklemediğimiz şekilde gelişebilecek bazı ilişkileri hayatımıza getirebilir. Bu yeni ayın en pozitif şekliyle söyleyebileceğim aslında kısmıydı. Birilerine çok böyle tutkuyla tabii ki bağlanabilirsiniz ya da sabit bir ilişki yaşamak için adım atmak istiyorsanız bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Ya da birlikte olduğunuz, görüştüğünüz bir kişi vardır. Bu kişiyle geleceğe dönük konuşmalarda bu yeni ayla beraber yapabilirsiniz. Yani burada ilişkilere dair, aşka dair işte yeni gündemlerimiz oluşmaya başlıyor diyebilirim tam anlamıyla. Birçoğumuz için böyle geçebilir. Yeni ay öncesinde de bazı tartışmalar tabii ki tetiklenebilir. Ayrılıkları getirebilir. Buraya, yani öfke patlamalarına lütfen dikkat edin. Bunun haricinde burası tabii ki borsa, spekülatif yatırımlar, işte ekonomi, para piyasalarıyla alakalı, vergiler, borçlarla ilgili şeyleri epeyce önümüze getirecek gibi de duruyor.
Çok şiddetli bazı olayları, mesela içeride biriken bir öfkeyi, sabırlı ama bir o kadar da her an patlamaya hazır bir enerjiyi de ortaya çıkartabilir bu yeni ay. Bu ülke ve dünya astrolojisi açısından da değerlendirdiğimde kısaca hani bunu söyleyip devam edeceğim. Şimdi elbette boğa toprağı anlattığı için bu kadar gergin açılara sahipse bir yeni ay ve hepsi de sabit burçlardaysa bu maalesef depremleri tetikleyebiliyor. Bazı yöneticiler, liderler, üst düzey kişilerin de böyle şiddetli olaylarını, durumlarını, bazı şiddetli durumlar içinde kalmasını, işte saldırı gibi durumlarını verebiliyor. Ülkemizde önemli bir ismin vefat edebilecek olması, sağlık olarak çok zorlanacak olmasını da gösterebilir. Ülkemizde olduğu gibi dünya liderlerini de çok etkileyebilir. Ayrıca şiddeti, suikastları tetikleyebilir. Patlamaları, yangınları, volkanik patlamaları dahil olmak üzere. Hani cinayetler, ölümler, yaralanma, saldırı, kazalar, güç savaşlarını ve piyasadaki çalkantılı durumları, yani bu tip şeylere de yol açabilecek kadar güçlü bir yeni ay ve açılara sahip. Bu da yeni ayın aslında negatif tarafıydı. Peki biz bu yeni ayda neler yapabiliriz? Hani nasıl iyiye doğru evriltebiliriz bunu? Yeni ayın hemen öncesindeki hafta, yani 27 Nisan'dan önceki hafta eğer hayatınızda yolunda gitmeyen, kapatmak istediğiniz iş, arkadaşlık, ilişkiler, bir takım kendi içinizdeki duygular, bazı hesaplaşmalar, hani bir öfke birikmesi ve bunun akabinde de bir kapanış verme isteği doğabilir. Kalıcı olarak bazı şeyleri geride bırakmak isteyebiliriz. İşte tam da böyle bir haftaya giriyoruz. Doğayı, huzuru, sevgiyi ve sanatı seçmemiz gereken bir yeni ay, çünkü Boğa burcunda olacak. Ancak yeni aydan sonraki günlerde, yani 27 Nisan'dan sonraki günlerde de özellikle hafta içinde yeni bir şeylere adım atmak, yeni bir şeyleri filizlendirmek için çok daha uygun olacaktır. Yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi geliştirmek için, bunlara enerji sarf etmek için hani geleceğe dönük ilişkiler başlatmak ya da güven zemini oluşturmak, yeni bir uğraşıya, yeni bir hobiye başlamak, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmak ya da bu konularda kendini daha fazla geliştirmek için bu yeni ay bizleri çok fazla destekleyecek. Daha garantici olmak gerekiyor sanırım bu yeni ayda. Sorumluluk almak daha kolay olabilir. Umarım bu da hani iş ve ilişkilere güzel bir şekilde yansır. Hamal sabit yıldızıyla kavuşumda olacak bir yeni ay. Şimdi bu yıldızın vaat ettiği şey bir şekilde hani çok çalışmayla ağır olsa da yükseliş verebilir. Onun dışında negatif etkileri zaten hani yeni ay ile alakalı az önce bahsettiğim konularla ilgili olacak. O yüzden o tarafı tekrardan ele almayacağım. Şimdi bakalım yükselen burçlarınıza göre nasıl etkiler alacaksınız? Öngörüler her zaman yükselen burca göre yapılır. Lütfen bunu unutmayın, çokça soruyorsunuz. Ancak yükselen burcunuzu dinledikten sonra güneş burcunuzu da dinleyip ikisini harmanlayıp ortaya güzel bir sonuç da çıkartabilirsiniz. Birçok şeyde yakalayabilirsiniz. Hazırsanız koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 27 Nisan'da gerçekleşecek olan yeni ay sizlerin ikinci evinde meydana gelecek. Şimdi bu yeni ay etkileri tabii ki çok böyle geneldir, genel yorumlardır. Sizin şahsi haritanıza göre farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Bu yeni ay ikinci evinizde olacağı için yeni ayın öncelikle parasal konuları, yani finansal konularla ilgili, maddi konularla alakalı yeni böyle kazanç kapıları size açabilir. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz bu süreçte. Kazançlarınızı daha fazla nasıl artırabileceğinizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz ve bunlar biraz daha böyle sanki arka planda, aslında yakın zamanda zaten ortaya çıkartacağınız işler için arka planda böyle hazırlıkları yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi belki geliştiriyorsunuzdur. Belki yatırımlarınız ve bunlarla ilgili bazı çalışmalarınızı ön plana çıkartacaksınızdır daha sonrasında. Yani parayla, kazançlarınızla, sahip olduklarınızla ve kendinize verdiğiniz değerle ilgili bir yeni ay olacak. Bu dönemde yeni bir gelir kapısı aralanabilir. Maaş, iş ya da maddi konularda bir düzen kurmak için bir adım atabilirsiniz. Harcamalarınızı gözden geçirdiğiniz önemli bir süreç olabilir. Belki bir tasarruf planı yapmak zorunda kalacaksınız ya da daha sağlam bir finansal gelecek oluşturmak için çalışmalarınız öne çıkabilir. Bazılarınız için yeni bir işe girmek, yeni bir iş anlaşması yapmak, yeni işbirlikleri yapmak ve bunlar da zaten böyle hani uzun vadeli, uzun süreli de olabilir. Aşk, ilişkiler ve dostluk, hani böyle gelecek planlarınızda bunlar varsa, işte çocuklarınız vesaire, biraz bunlarla ilgili böyle bir tık tansiyon yükselebilir. Bir durum ortaya çıkabilir. Özellikle yılbaşı döneminizi hatırlamanızı öneririm. Çünkü oradaki benzer etkiler burada da var ama aynısı olacak demek değil. Sadece o stres ortaya çıkabilir. Bu yeni ayla beraber yeni yatırımlar, yeni anlaşmalar ya da yeni görüşmeler eğer yaptıysanız
çalışıyorsanız aklınıza böyle para kazanmakla ilgili hani daha fazla işte nereden kazanabilirim gibi böyle sorularla, kazançlarla böyle daha odaklı olduğunuz bir süreçten geçebilirsiniz. Bu arada bunların sonuçlarını da tabii ki Mayıs'ın ortasına doğru alabilirsiniz, netleşebilirsiniz. Aynı zamanda kendi değerinizi ikili ilişkilerde belki sorguladığınız, ben kimde ne kadar değerliyim ya da kim ne kadar bana önem gösteriyor gibi böyle bilinçaltınızda işte bazı değerlendirmelere ve sorgulamalara gitmek isteyebilirsiniz. Daha çok böyle hani finansal konular, kazançlar, alternatif para kazanma yollarına gidebileceğiniz aslında bir süreç. Tabii ki borsa, yatırımlar, böyle spekülatif yatırımlar, belki işte dostlarınızla girdiğiniz parasal konularda bu gerginliği ya da bir takım güç savaşlarına da girebilirsiniz. O yüzden buralara lütfen ekstra dikkat edin. Umarım sizler için çok keyifli bir yeni ay süreci olur. Yeni ay etkileri bu arada bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Boğa ve yükselen boğalar 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa burcundaki yeni ay tabii ki sizin yeni ayınız ve birinci evinizde yani yükselen evinizde gerçekleşecek. Şimdi hayatınızda, kariyerinizde, ev yaşamınızda, ailenizle ilgili konularla, hayat hedeflerinizde, belki böyle hani dış görüntünüzde de işte beslenme alışkanlıklarınızla alakalı bir takım değişiklikler, yenilikler yapma zamanında olabilirsiniz. Yenilikleri sosyal çevrenizde de tabii ki yapabilirsiniz ya da geleceğe dönük hedeflerinizde de böyle daha sağlam ve kalıcı işte sürpriz bağlantılar falan da geliştirebilirsiniz. Bu yeni ayla beraber tabii ki yeni arkadaşlıklar, yeni bağlar, yeni ilişkiler, yeni sosyal çevreler, yeni kalabalıklara da girebilirsiniz. Sadece aile, ev ve kariyer yaşantınızda bir böyle sıkışmışlık hissedebilirsiniz. Bir konu patlayabilir, bir stres yaşayabilirsiniz. Hani yaşamınızda bazı yenilikler yapmanızın zamanı gelmiş olabilir. Uzun süredir böyle başlamak istediğiniz şeylere de tabii ki bu yeni ayla adım atabilirsiniz ve gerçekten de hani kalıcı olur sizler için. Hatta ilişkiler, aşklar, arkadaşlıklar, işte yeni bağlar kurmak için de bu yeni ay özellikle sizler için çok uygun olarak görünüyor. Tabii yeni bir düzen, yeni bazı arkadaşlıklar kurarken belki işte o hani dediğim gibi ev ve kariyer düzeninizde de bir şeylerin değişebilmesi için bir stresin ortaya çıkması gerekiyordur. Biraz böyle sabit bir burç olduğunuz için hani çok böyle stabil bir burçtur Boğa burcu. O yüzden esneyememek ya da işte esneyemediği yerden kırılabilir. O yüzden daha çok huzuru, sakinliği korumanız gereken bir yeni ay olacak gibi duruyor. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaptığınız, yeni adımlar attığınız bir yeni ay olur. Yeni ayın etkileri bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. İkizler ve yükselen ikizler 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa burcundaki yeni ay sizlerin 12. evinde meydana gelecek. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Şahsi haritanıza göre yeni ayın temas ettiği yerlere göre farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi yeni ayın gerçekleşeceği alan aslında sizin bir sonraki dönem ortaya çıkartacağınız işler ya da kendinizde görünür olmasını istediğiniz şeyler için yapacağınız çalışmalar olarak duruyor. Biraz böyle uyku düzensizlikleri, yani çok uyuma ya da belki tam tersi uykularınızın kaçması, bilinçaltınızın sizi belki biraz rahatsız etmesi, hareketlenmesi, işte bazı kaygı ve korkuların ortaya çıkacağını gösterebilir. Tabii ki böyle hani hastalıktı, sağlıktı, hastanelerde işte ya da boyun boğaz bölgenize ekstra dikkat etmeniz gerekebilir, rahatsızlıklar geçirebilirsiniz. Bu sizin böyle uzak akrabalar ya da yakın çevrenizle iletişiminizde bazı gerginlikler ve güç savaşlarına girmenize sebep olabilir. Bunun yanı sıra özellikle böyle trafikte, yolculuklarda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bazı düşünceleriniz, işte bazı inançlarınız sizi içeride bir savaşa yöneltebilir. Belki bu iç dünyanızdaki bazı korkuların hani dışarı çıkmasından da kaynaklı olarak içinizde bazı çatışmalar yaşatabilir. Yakın çevre vesaire işte baskıda hissedebilirsiniz. Şimdi burası deniz aşırı yerleri de anlatır. O yüzden uzak mesafeli bir takım iş anlaşmalarını, kalıcı olabilecek işbirliklerini de yapmanıza vesile olabilir. Ama öncesinde işle alakalı bazı konular hani zihninizde kapanış verebilir ya da belki bir işten ayrılmak ya da onu sonlandırmak da tabii ki isteyebilirsiniz. Bu ara biraz ne kadar toplum önünde daha görünür dursanız da böyle biraz inzivada kalmak, hani güvenli alanınızda kalmak isteyebilirsiniz. Umarım sizin için de çok keyifli, böyle sakin bir yeni ay olur. Yeni ay etkileri tabii ki bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Yükselen yengeçler 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa burcundaki yeni ay sizlerin 11. evinde meydana gelecek. Şimdi bunlar çok çok genel etkilerdir. Sizin
şahsi haritanıza göre alacağınız etkiler başka başka da olabilir. Çünkü bu yeni ayın temas ettiği yerler de farklı da olabilir. Şimdi kariyerden kazançlarınız, maddi konular, finansal konularla ilgili bir sıkışmışlık ya da bu konularda sıkışılan yerden bir çözümün gelmesi, işte maddi konuları belki işte sosyal medyada paylaşmak, belki bir akademik işe, yayıncılığa, bir ilana, işte başvurulara, sosyal medya gibi böyle insanlara kalabalık bir şekilde hitap edebileceğiniz yerlerde finansal konularla ilgili bazı gündemleriniz, bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bu yeni ayda sosyal ortamlarda oldukça aktifsiniz ve popülersiniz. Çok fazla ön plana da çıkıyorsunuz. Şimdi yeni bağlar kurabilirsiniz, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni kulüplere, derneklere, işte kalabalıklara karışacağınız bir dönemden geçebilirsiniz. Sadece finansal konularla ilgili böyle bir stres, bir baskı üzerinizde hissedebilirsiniz. Biriyle de bir güç savaşına girme durumunuz da söz konusu olabilir bu yeni ayla beraber. Şimdi uzaklardan biriyle bir ilişkiye, bir iş ortaklığına başlama ya da bunun potansiyelinde de tabii ki olabilirsiniz. Aslında her halükarda size iyi gelebilecek bir yeni ay, yani yeni başlangıçlar, en azından hani çok yoğun bir stres taşımayabilirsiniz. Umarım sizin için de çok keyifli bir yeni ay olur. Yeni ayın etkileri bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Lütfen bunu unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Yükselen Aslanlar, 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa yeni ayı sizin 10. evinizde meydana gelecek. Şimdi bunlar çok çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka başka etkiler de alabilirsiniz bunlara ek olarak. Yükselen Aslanlar için özellikle böyle kariyer, işte toplumsal statü ve hedeflerle ilgili konularda böyle yeni başlangıçlar dönemi olabilir. Yani kendi alanınızda bir yön değişikliğine, belki bir terfi, yeni bir hedef ya da daha fazla böyle görünür olma isteğinde olabilirsiniz bu önümüzdeki 2 hafta. Bu dönemde bir projeyle dikkat çekebilirsiniz. Otorite dediğimiz kişilerle ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz ya da kendi otoritenizi çok daha net sergileyebilirsiniz. Bu yeni ayla beraber böyle yeni işbirlikleri, yeni iş anlaşmaları, uzun süreler böyle birlikte çalışacağınız kişilerle işte kalıcı ve sağlam bir hedefle de yeni işler peşinde olmanız söz konusu olabilir. Şimdi sizi daha çok böyle kariyer ve finansal konularla alakalı ilgilendiren bir yeni ay olduğu için daha çok buralarda bir yenilik, işte yeni adımlar var gibi görünüyor. Aynı zamanda ikili ilişkilerde bu böyle partnerinizle alakalı da olabilir, işte eşinizle ilgili de olabilir evliyseniz, ortağınızla alakalı da olabilir tabii ki. Bu konuda bir güç savaşına girmemeye çalışın. Hatta böyle belki kariyer bağlantılı bir diyaloğa girdiğiniz bir kişi, işbirliği içinde olduğunuz kişiler ya da dostlarınızla hani biraz gerginlik üzerinizde hissedebilirsiniz. Bir konu sizi sıkıştırabilir, böyle bir patlama enerjisi ortaya çıkabilir. Bu sebeple biraz hani sakin kalmak gerekiyor. Değişen koşullara karşı da esnek olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu yeni aydan daha sağlam çıkmak için. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni görüşmeler için tabii ki 27 Nisan'dan sonraki hafta, yani sonraki günler çok daha uygun olacak gibi görünüyor. Zaten burada attığınız adımlar muhtemelen ay ortasına doğru netleşmeye başlayacaktır. Oralarda bir dolunay olacak. Sonuç almaya başlayabilirsiniz. Hatta Mart'la da ilgili olabilir onlar. Yeni ayın etkileri bu hafta ve yeni ayın olduğu hafta, yani gelecek hafta oldukça etkili. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaptığınız bir yeni ay olur sizler için de. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Yükselen Başaklar, 27 Nisan'daki Boğa burcunda yaşayacağımız yeni ay sizleri çok destekliyor aslında. Şimdi bahsedeceklerim tabii ki çok çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre, bu yeni ayın temas ettiği yerlere göre başka başka etkiler de alabilirsiniz. Şimdi özellikle yükselen Başaklar için bu dönem böyle eğitim, yurt dışı bağlantıları, kişisel gelişim, hukuksal konular ya da yeni bir hayat felsefesi benimsemek gibi konularda yeni başlangıçlara çok açıklar. Belki bir seyahat planı yapabilirsiniz. İşte uzun zamandır ertelediğiniz bir kursa başlamak, bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Ya da zihninizi besleyecek yeni bir alan da keşfedebilirsiniz. Bu yeni ay sizi daha böyle sağlam, daha mantıklı, daha böyle kalıcı adımlar atmaya yönlendirecek bir yeni ay gibi duruyor. Ayrıca kendi değerinizi de böyle gözden geçirebileceğiniz, neye gerçekten inandığınızı ya da
ne uğruna harcamak istediğinizi sorgulayacağınız böyle içsel süreçlerden de geçebilirsiniz. Böyle yazmak, öğretmek ya da yani bildiklerini paylaşmak, sosyal medya işleri için çok iyi bir zaman. Üstelik bu yeni ayın Plüton'la da böyle kurduğu bir açı olacak. Biraz sert bir açı. Bir taraftan içsel gücünüzü fark etmenize ve uzun süredir sizi yoran bazı korkularla da yüzleşip onları dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hayatınıza biraz daha böyle derinlik ve anlam katmak istiyorsanız gökyüzü sizi gerçekten destekliyor olacak. Yeni ayın etkileri bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Özellikle de gelecek hafta böyle yeni adımlar için uygun. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaptığınız bir yeni ay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Yükselen teraziler 27 Nisan'daki boğa yeni ayı yükselen terazilerin 8. evinde meydana gelecek. Yani bu demek oluyor ki ortaklı kazançlar, maddi kaynaklar, borç alacak, verecekler, miras, vergi, sigorta, işte varsa işte finansal meselelerinizle ilgili aynı zamanda işte banka, psikolojik açıdan da böyle derinleştiğiniz konular, dönüşüm süreçleriniz açısından oldukça önemli. Bu yeni ay 8. evde gerçekleşeceği için dediğim gibi hem finansal hem de ruhsal anlamda yeni bir dönemi başlatabilir sizler için. Maddi olarak başkalarıyla böyle paylaştığınız kaynaklarda böyle yeni gelişmeler olabilir. Örneğin bir kredi başvurusunda bulunmak isteyebilirsiniz. Borçlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz ya da eşinizin gelirinde bir değişiklik bu dönemde meydana gelebilir. Belki bir işe girebilir, çıkabilir. Ancak bu yeni ay Plüto'yla da çok çok sert bir etkileşim yapıyor olacak. Bu da aslında dönüşümün kolay olmayabileceğini, bir şeyleri bırakmak ya da böyle hani dönüştürmek için gerekli adımları atmanız gerektiğini gösteriyor. Kontrolü elinde tutma arzunuz, işte güç savaşları ya da belki işte duygusal anlamda böyle bastırılmış meseleler bu süreçte daha görünür olabilir. Aynı zamanda ilişkilerde böyle güven teması sınanabilir. Özellikle duygusal ya da maddi olarak böyle bağlı olduğunuz insanlarla bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yeni ayın etkileri bu hafta ve yeni ayın olduğu hafta geçerli olacak. Umarım sizler için de çok çok keyifli başlangıçlar yaptığınız bir yeni ay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Yükselen akrepler 27 Nisan'daki Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizlerin 7. evinde olacak. Dolayısıyla sizler için çok önemli. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, birebir ilişkiler alanında, evlilikler, danışmanlıklar alanınızda yani hem romantik ilişkiler hem de ortaklı ilişkiler açısından çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda eğer biri yoksa tabii ki yeni bir ilişki sizin gündeminize getirebilir. Eğer varsa da bu ilişkiyi belki daha sağlam bir zemine oturtmakta isteyebilirsiniz. Ya da birlikte geleceğe dair belki kararlar almanız da söz konusu olabilir. Aynı şekilde iş ortaklıkları ya da danışmanlık, işte hukuk gibi birebir ilişki temelli olan alanlarda bir adım da atabilirsiniz. Ancak bu böyle yeni ayın hani Plüto'yla da çok sert bir açısı olacak. Bu da ilişkilerdeki güç dengelerini değiştirebilir. Kontrol ihtiyacı ve bastırılmış duygular hani biraz daha fazla yüzeye çıkabilir. Özellikle bu yakın ilişkilerinizde hani kimin ne kadar söz hakkı var işte ya da kim ne kadar sorumluluk alıyor gibi bazı konularda bir gerilim yaşanabilir. Ama bu yüzleşmeler ilişkileri ya daha da derinleştirir ya da size hizmet etmeyen bağlar varsa bunları tamamen sonlandırabilirsiniz. Plüton'un etkisi tabii ki güven oluşturmak için önce böyle zayıf noktaları bir sarsabilir, bir görmenizi sağlayabilir. Kısacası yükselen akrepler için bu yeni ay ilişkilerde bir netlik, gerekirse yeniden şekillendirme zamanını gösteriyor. Doğru kurulan bağlarda aslında bu dönem güçlenecektir. Sağlam temeli olmayan ilişkilerde bir dönüşüm yaşaması gerekir ya da 27 Nisan öncesinde bitebilir. Bakış açınızda biraz esnemeniz gerekiyor. Yeni ayın etkileri bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Özellikle 27 Nisan'dan sonraki hafta yeni başlangıçlar için uygun. Umarım çok keyifli başlangıçlar yaptığınız haftalardan geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Yükselen yaylar 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa yeni ayı sizin 6. evinizde yani günlük yaşam düzeniniz, rutinleriniz, iş ortamı, sağlık konuları, varsa ev hayvanlarınız, sorumluluklar ve alışkanlıklarınızla alakalı yeni bir dönem, yeni bir gündemi başlatabilir. Şimdi bu yeni ay 6. evde dediğim gibi gerçekleşecek. Yani hem fiziksel hem zihinsel anlamda hayatınızı daha böyle sistemli ve verimli, daha dengeli hale getirmek de isteyebilirsiniz.
Bunun için de adımlar atmak için bu yeni ay harika. Günlük rutinlerinizi düzenleyebilirsiniz. Mesela beslenme tarzınızı veya vesaire işte çalışma şeklinizde yenilik getirebilirsiniz ya da sağlığınızla ilgili daha çok dikkat edeceğim dediğiniz bir yaşam tarzı da planlayabilirsiniz. Özellikle iş ortamında sorumluluklarınız artabilir, yeni görevler üstlenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle böyle ekip içinde de bir denge kurmak, iş bölümü yapmak ya da işleri daha planlı hale getirmek için de çalışmalar yapabilirsiniz. Aynı şekilde bedensel sağlığınızı ilgilendiren konulara da belki daha ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. Bu süreçte beslenme, işte uyku düzeni ya da spor alışkanlıklarınızla alakalı da belki bazı değişiklikler yapmanız gerekecek de olabilir. Plüton'la çok çok sert bir açısı var bu yeni ayın. Zihinsel ve fiziksel olarak bazı konuları doğru yönetmek kolay olmayabilir. Günlük hayatta sizi çok yoran, baskılayan ya da artık böyle işe yaramayan bazı alışkanlıklar ya da görevler varsa çok fazla gözünüze batabilir. Özellikle zihinsel olarak böyle bir tükenmişlik hissedebilirsiniz. Bir şeylere yetişemiyorum işte bir baskısı da hissedebilirsiniz. Bu da sizi sınırlarınızı yeniden belirlemeye ve daha sağlıklı aslında bir düzene gitmenize vesile olacaktır. Yani iş yaşam dengesini kurma ve sağlıkla ilgili konularda daha bilinçli bir yol izlemenize vesile olabilir. Zorlasa da uzun vadede sizi aslında güçlendirebilecek ve temizlik yapacak belki çevrenizde, enerjinizde. Bunun için olumlu diyebilirim. Yeni ay öncesindeki ve sonrasındaki hafta çok etkili. Umarım çok keyifli başlangıçlar siz de yaparsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Yükselen Oğlaklar 27 Nisan'daki Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizleri çok destekliyor. Çünkü 5. evinizden bir etkileşim alacak. Yani aşk hayatınız, ilişkiler, flörtler, yaratıcılığınız, hobileriniz, çocuklarla bağlantılı konularda böyle yeni başlangıçlar, yeni gündemler mümkün. Hayattan biraz daha fazla keyif alma, sadece sorumluluklarla ilgili değil, tutkuyla yaşamı isteğini ön plana çıkartabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa yeni bir tanışma olabilir. Varsa ilişkiniz, taze bir enerji gelebilir o tarafa doğru. Aynı zamanda böyle yaratıcı bir projeye başlatmak işte ya da uzun süredir içinde böyle tutkularınız varsa onları dışarı vurmak için çok güzel bir zaman. Plüto'dan biraz sert bir açı alıyor. Yani çok böyle içten gelen arzularla böyle dış dünyanın baskıları arasında bir çatışma yaşanıyor olabilir sizin için. Ne istediğinizi bilirseniz kontrolü elden bırakmakta da zorlanabilirsiniz. Kendinizi yeterince özgür hissedemeyebilirsiniz. Aslında ne istediğinizi bilseniz de kontrolü elden bırakmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi böyle yeterince özgür hissedemeyebilirsiniz. Aşk hayatınızda işte ya da güç mücadeleleri, böyle biraz kıskançlıklar, bastırdığınız duygular ortaya çıkabilir. Eğer çocuk sahibiyseniz ya da çocuklarla ilgili de böyle bir planınız varsa bu dönemde bazı tabii zorluklar işte ya da yeniden yapılandırmanız gereken şeyler gündeme gelebilir. Güven, huzur arayışında olabilirsiniz. Plüton'un etkisiyle de bazı derinleşmeler, dönüşümler ve yüzleşmeler de bu yeni ayla yaşanabilir. Kısaca hem kalpten gelen böyle istekleri yeniden harekete geçirebilir bu yeni ay. Bunun için belki bir çalışma yapabilirsiniz. Hem de hayatın daha keyifli, daha böyle samimi ve yaratıcı yanlarını sahiplenmek de isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken içsel baskıları ve kontrol ihtiyacını da dönüştürmeniz gerekecek olabilir. Yeni ayın etkileri bu hafta ve yeni ayın olduğu hafta geçerli olacak. Umarım sizler için de çok çok keyifli bir yeni ay süreci olarak geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 27 Nisan'daki Boğa burcunda yaşayacağımız yeni ay sizin 4. evinizde ev, aile, yerleşim, taşınma, kökler, içsel güvenlik temalarıyla alakalı bir yeni ay. Tabii bu dönem taşınmak, evle ilgili belki başka bir düzene geçmek, aileyle ilişkileri yeniden gözden geçirmek ya da geçmişe dair bazı konularla yüzleşmek açısından bu yeni ay kullanılabilir. Böyle bir dönem geçebilir. Belki ev ortamını daha böyle konforlu hale getirmek isteyebilirsiniz. Bir tadilat, tamirat gibi işte dekorasyon gibi böyle alternatif şeyler de yapılabilir. Sadece taşınmak değil. Ya da aile bireyleriyle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Plüto ile çok sert bir açısı var. İç dünyanızda bir dönüşüm yaşanabilir. Aileyle veya yaşadığınız yerle ilgili bazı konularda sizi biraz zorlayabilir. Kontrol etme arzusu, köklerden gelen bir baskı ya da aidiyet sorunlarınız da gündeme gelebilir. Aynı zamanda ruhsal olarak derinleşmeye sizi itebilir. Boğanın böyle sabit ve güvenlik arayan doğasıyla o Plüton'un dönüşüm enerjisi çatıştığında hem içsel huzuru bulmak hem de böyle kontrolü bırakmayı öğrenmek çok zorlayıcı
ama öğretici de olabilir. Bu yeni ay ev, aile alanında hem dışsal hem içsel olarak bir düzen kurma ve gerekirse köklü değişiklikler yapma için size fırsat veriyor. Güvende hissetmek için, yüzleşmeniz için hani gereken duygular ortaya çıkabilir ama onun sonunda da daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz bazı şeyleri. Yeni ayın etkileri tabii ki bu hafta ve gelecek hafta oldukça etkili olacak. Umarım sizler için de çok keyifli yeni başlangıçlar zamanı olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve yükselen balıklar 27 Nisan'da gerçekleşecek olan Boğa yeni ayı sizin 3. evinizde meydana geliyor. Şimdi iletişim, yakın çevre, eğitim, yazılı sözlü ifade, kısa seyahatler, araç, alım, satım ve bazı düşüncelerinizle ilgili alanda yeni bir dönem başlatıyor aslında. Yeni düşünceler, yaratıcı fikirler, yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem bir eğitime başlamak, önemli bir konuşma yapmak, anlaşma ya da sözleşme imzalamak gibi böyle hani zihinsel beceri gerektiren alanlarda yeni adımlar atabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler ya da işte böyle yakın çevreniz, işte komşularınız vesaire bunlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Aynı zamanda kendini daha net ifade etme, düşüncelerinizin kalıcı bir düzene oturtma ihtiyacınız artabilir. Hani yazmak, konuşmak, anlatmak ya da yeni bir iletişim projesine başlamak açısından da çok destekleyici bir zaman. Bu arada yakın çevrenizle de böyle çok sık iletişimde olabilirsiniz bu süreçte. Ancak bu yeni ay Plüto ile çok sert bir açı yapıyor. Özellikle zihinsel baskılar, iletişim krizleri ya da fikirsel çatışmaları da tetikleyebilir. Belki bir şeyi açıkça söylemek zorunda da kalabilirsiniz. Bir sırla ya da bastırılmış bir düşünceyle yüzleşebilirsiniz. Plüton'un etkisiyle bazı konuşmalar dönüşüm etkisi yaratabilir. Kelimelerin güçlü çıkması ya da sessizliğin etkisi bu dönemde çok daha derin olabilir sizler için. Aynı zamanda bu hani zihinsel olarak da çok fazla şey düşünmek ya da böyle kontrol etmeye çalışmak da ya da bunu kontrol etmek istemek de sizi çok fazla yoracaktır. Bu yüzden bu dönemi biraz sadeleştirmek ve iç sesinizi daha çok dinleyerek geçirmek sizin için çok daha yararlı olabilir. Bu yeni ay hem iletişim hem de böyle zihinsel denge kurmak açısından yeni bir başlangıç zamanı olduğunu gösteriyor. Zorlayıcı duygularla yüzleşirse de bunları dönüştürerek daha böyle açık, sağlam ve etkili bir iletişim şekli oluşturabilirsiniz. Yeni ayın etkileri bu hafta ve yeni ayın olduğu hafta geçerli olacak. Umarım çok çok keyifli başlangıçlar yaptığınız bir yeni ay sürecinden geçersiniz sizler de. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.